Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte lahmacun tarifi yapacağız. Lahmacunu evde yapmak ne kadar kolay onu anlatacağım. Lahmacun hamurunu dışarıdan almayacaksanız evde lahmacun hamuru yapmayı, lahmacun içini hazırlamayı ve pişirmeyi tek tek anlatacağım. Bütün püf noktaları ve ayrıntılarıyla sizlere anlatmaya çalışacağım. Videomu sonuna kadar izleyip yorum yaparsanız çok sevinirim. Karıştırma kabına 9 su bardağı un ekliyorum. 1 su bardağı su ekliyorum. Ve 1,5 yemek kaşığı maya ekleyip mayanın bir 10 dakika aktif hale gelmesi için bekliyorum. Su ılık olursa mayanız daha çabuk aktifleşir. Üstünü kapatıp 10 dakika kadar bekliyorum. Şöyle mayamız köpük köpük olmuş. Üzerine gördüğünüz gibi aktifleşmeye başlamış. Üzerine toplamda 3,5 su bardağı su ekliyorum. 1 bardak eklemiştim. 2 bardak daha ekledim. Şöyle tuzunu ekliyorum. 1 yemek kaşığı tuz ekliyorum. Unumuzu ve suyumuz iyice karışana kadar şöyle kaşık yardımıyla önce bir karıştırıyorum. Bu şekilde bu hamuru pizza hamurlarında da kullanabilirsiniz. Normal fırından aldığımız hamurlarla aynı tarif. Şöyle elimle yoğurmaya başlıyorum. Üzerine yarım su bardağı daha su ekledim. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğuracağız. Şöyle hamurumuzu yoğururken elimize yapışabilir. Yoğurdukça düzelecektir o. Şu şekilde hamurumuzu çok yapıştıysa hafif unlayarak elimize yapışmamasını sağlayabilirsiniz. Evet, şu şekilde 5 dakika yoğurduğumuz hamurun üstünü kapatıp hamurumuz mayalanana kadar bekliyoruz. Lahmacun hamurumuz bu kadar. Bu işlem tamam. Şimdi iç malzemesini hazırlamaya geçiyoruz. Ve 1 kilogram kadar soğanımız var. Soğanı doğradım. Bu şekilde kabuklarını soyduktan sonra uç kısımlarını kestiğim zaman bir yıkıyorum. Acılığı gidiyor. Geri kalan tekrar hemen sudan geçirip süzgece bırakıyorum. Suyu süzüldükten sonra robottan geçiriyorum. Şöyle çok ince olacak şekilde robottan geçirelim. Bu işlemi yaptıktan sonra soğanın üstüne 1 yemek kaşığı dolusu tuz ekliyorum. Üstüne eklediğim tuz acılığın gitmesini sağlayacaktır. Soğanları ovalıyorum. Üzerine su ekleyip iyice sıkıyorum. Sıktıktan sonra diğer malzemeleri eklemeye başlıyorum. Şöyle 600 gram kadar kıymamız var. Kıymanız yağlı olursa daha iyi olur. Yarım demet maydanoz, 3-4 adet domates blenderdan geçirdim. 1 yemek kaşığı biber salçası, 2 yemek kaşığı toz biber ekledim. Şöyle baharatlarımız var. Karabiber, kimyon, nane. 1 yemek kaşığı kadar nane koydum. Bol nane kullanıyorum. Tuzumu ekledim. 1 su bardağı kadar sıvı yağ ekledim. Ve acılığını kendi damak zevkinize göre ayarlayın. 1 yemek kaşığı da domates salçası ekliyorum. Bütün malzemeyi güzelce karıştırıyorum. Bu iç malzememizi bir gece önceden yaparsanız daha lezzetli, daha güzel bir hamura yapışma kıvamı olur. Hem daha lezzeti artar. Evet, gördüğünüz gibi hamurumuz mayalandı. Çok güzel bir hamur olmuş. Tıpkı fırınlardaki hamurların aynısı. Bu şekilde hamurumuzu hafif unlayarak küçük küçük bezeler ayıracağım. Önce havasını alıyorum. Havasını aldıktan sonra hafif unlayarak mandalina büyüklüğünde küçük küçük parçalara ayırıyorum. Bu aşamada elinize yapışabilir. Elinizi unlayarak çıkartabilirsiniz. Şöyle elinizle sıkarak alabilirsiniz. Çünkü çok yumuşak bir hamur.
Şöyle altını unladığım tepsinin içine yaptığım bezeleri yuvarlayarak koyuyorum. Üstünde temiz bir bezle örtüyorum. Bütün hamuru yapmıyorum. Bir 10-15 tane yapacak kadar beze yapıyorum. Çünkü üstü çok çabuk kuruyor. Bu hamurdan toplam 28 tane 30 tane lahmacun çıktı. Şimdi hamurumuzu aldık, hafif unladık. Merdane yardımıyla servis tabağı büyüklüğünde açıyoruz. İç malzememizden 1-1,5 kaşığı kadar her tarafına gelecek şekilde üstüne yayarak düzeltiyoruz. Dediğim gibi evde lahmacun yapmak bu kadar kolay. Dışarıda yaptıklarınızdan bile daha güzel, daha lezzetli. İnanın ben yıllardır bu şekilde evde yapıyorum. Çocuklarım dışarıdan istemiyor. Sürekli evde pişmiş lahmacunları tercih ediyorlar. Şöyle tavamı önceden ısıtmıştım. Isıttığım tavan içine elimle hafif kaldırıp atıyorum. Bu işlemi de yapa yapa öğrenebilirsiniz. Bu işlemi yapmak da çok kolay. Ben bu pişirme işlemini 2 tavada yapıyorum. Tavan biri pişene kadar diğerini de açmaya devam ediyorum. Aynı şekilde servis tabağı büyüklüğünde açıyorum. Hafif unlayarak açarsanız yapışmamış olur. Çünkü çok yumuşak bir hamur dediğim gibi. Bazı arkadaşlar sormuştu. Bu şekilde içi pişiyor mu? Tavada lahmacun yaparken içi kesinlikle pişiyor. Ağzını kapakla kapatıyoruz tavanın. Kendi buharında, kendi sıcağında, kısık ateşte altı kızarana kadar pişiyor. Soğanları zaten piştiğini göreceksiniz. Soğanlar küçülüyor. Sadece soğanları çok küçük doğramamız, çok küçük çekmemiz gerekiyor. Bütün püf noktası burada soğanların küçük doğranmasında. Evet, bu şekilde bütün lahmacunlarımızı pişiriyoruz. Şöyle kapağını kapattım. Arada bir kapağı havasını alın. Kapak terleme yapıp içine su alabilir. Bu şekilde lahmacunlarımızı hepsini pişiriyoruz. Evet, şöyle altını göstermek istiyorum. Altın ne kadar piştiğini göstermek istiyorum. Evet. Bugünkü tarifimiz de bu kadardı. Yapacaklara şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun diyorum.